Esma-ül Hüsna'nın bütün özellikleri beyninde mevcut. Ve her an senden bu esma özellikleri açığa çıkıyor. Bütün hareketlerin, bütün davranışların, bütün duyguların, bütün hissiyatın tamamen beyninde açığa çıkan esma özellikleri. En basitini anlatayım. Beni dinliyorsun, algılıyorsun. Niçin? Çünkü beyninde Es-Semi isminin manası açığa çıkıyor. Potansiyel olarak var olan Es-Semi isminin manası açığa çıkıyor. Bunun mekanizması çalışıyor ve sen benim söylediklerimi algılıyorsun. Aynı anda El-Basir isminin manası da devrede. El-Basir isminin manası devrede olduğu için benim söylediklerimi gayet güzel algılayıp değerlendiriyorsun. Ne kadar güçlü olarak El-Basir ismi çıkarsa söylediklerim o kadar sende değerlendiriliyor, o kadar anlaşılıyor. Yani bu esma kompozisyonunun adeta bir equalizer gibi kendi içlerinde kiminin daha ileri düzeyde, kiminin daha geri düzeyde çalışması sistemiyle bizim bütün davranışlarımız oluşuyor. Dolayısıyla varlığımızda her an açığa çıkan kendisi ve kendi dilediği. Zaten Kur'an'da da ben dilediğimi yaparım diyor. Beğenmiyorsan git başka Rab ara diyor. Şimdi madem ki biz beynimizdeki bu hologram dünyayı seyrediyoruz ve aslında madde beyin sadece bizim bu dünyayı madde olarak algılamamızdan kaynaklanıyorsa, o zaman ölüm ötesi, ölümden sonraki bağız ki Amentü'de biz buna iman ettik diyoruz. Bunları nereye oturtacağız? Çünkü üzerinde hiçbir şekilde İtilaf kabul etmeyen tek bir konu var. Neye inanırsanız inanın. Ölüm konusunda herkes hemfikirdir. Şu madde bedenin öleceğinden hiç kimsenin şüphesi yok. Ancak ölüm ötesini de yalnız ve yalnızca İslam bahsediyor. Şimdi bu anlatımınızda yani bu hologram dünyamız yok olmayacaksa biz bu ölüm ötesi, ölüm konusu şu bahsi birazcık böyle netleştirelim. Hepimiz nasiplenelim bu konuda. Aslında çok basit ve biz bunu yaşıyoruz. Şu anda nasıl beynimiz mevcut bilgi tabanına göre dışarıdan gelen çeşitli bilgileri alıp değerlendirip ona göre dünyamızı oluşturuyorsa, bu yapı ölümsüz olduğu için ölüm denen bedeni terk etme halini tattıktan sonra da aynen yaşamı devam ediyor. İşte ba'as denen şey bu. Ba'su ba'del mevt denen şey bu. Yani bedenle o kuantum beynin, bilgi topunun veya esma topunun diyelim yaşamı bedensiz olarak da artık madde beyinsiz olarak da devam ediyor. Dolayısıyla kişi ölmüyor, yani insan ölmüyor. Hayvanı ölüyor, bedeni ölüyor. Ve onun için de aynen Resulullah'ın buyurduğu gibi kişi ölümü tattıktan sonra çevresinde olup bitenlerin hepsini görüyor. Kendi cenaze namazını kılanları görüyor. Kendini mezara koyanları görüyor. Bütün bunları yaşıyor. Ve daha sonraki aşamada kendi alemine dönüyor. Dışarıdan mesaj almadığı için, bu alışa geldiği beş duyu kanalları kapandığı için aynen rüyadaki gibi, onun için uyku ölümün kardeşidir deniyor. Rüya gündüz rüyasının kardeşidir. Aynı şekilde kabir alemi denen yaşama geçiliyor. İşte burada kabire girdiğin zaman sorgu melekleri gelir diye anlatılan olay sizde cereyan ediyor, çünkü o 99 isimden El-Hasib ismi de var sizde. El-Hasib isminin sizin beyninizde açığa çıkması ve tüm yaşamınızı sorgulamak, ben Allah'a inanıyor muydum? Ne oldu şimdi? Böyle bir boyuta geldim. Belki de gelmeyeceğimi sanıyordum ama geldim. Peki Allah var mı yok mu? Ne oldu? Neye inanıyorum? Hz. Muhammed'e inanıyor muydum, inanmıyor muydum? Nebim var mıydı, yok muydu?
Kur'an'a inancım var mıydı, yok muydu? Kur'an'la ilişkim ne? Kur'an'ın bildirdiklerini ne kadar biliyorum? Gibi bir sorgulama aşaması başlıyor. İşte bu o sorgu meleklerinin kuvvesi, daha doğrusu melek kuvve anlamında. Kendindeki El Hasib isminin manasının sorgulama mekanizmasının açığa çıkması, sorgulama meleklerinin sana gelip görünmesi şeklinde oluyor. Yani beyin o bilgiyi suretlendiriyor hologram dünyanda. Aynen şu anda yaşarkenki olduğu gibi varlıkları görmeye başlıyorsun. Ama bu varlıklar bilginin beyninde değerlendirilerek oluşturulduğu, Rabbinin yarattığı varlıklar. Ve o boyuta geldikten sonra artık ölüm ötesi yaşamın safahatını görmeye başlıyorsun, algılamaya başlıyorsun. Yani beyin artık, o kuantum beyin öbür boyutun dalga boylarını alıp değerlendirmeye başlıyor. Aynen şu anda senin beyninin şu yaşadığın boyutun dalga boylarını alıp değerlendirmesi gibi. Dolayısıyladır ki işte Resulullah'ın buyurduğu kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diye bahsettiği yaşam başlıyor. Kabir diye bahsedilen şey senin hologram dünyan. Beynindeki hologram dünyan, mekan değil. Mekan mezar diye bahsedilendir. Kabir senin hologram dünyandır. Ve gerçekte şu anda da sen kabir alemindesin. Ve kabir aleminde yaşamın hiç kesintisiz devam gidecek. Hiç kesintisiz. Daha sonraki aşamada kıyamet denilen aşama var. Dünyanın tümüyle yok olması, bütün o şuur varlıkların yepyeni bir boyutta var olması, bu var olmayla birlikte hadiste anlatılıyor, cehennem 70 bin melek tarafından çekilip getirilir, dünyayı kuşatır, dünya içinde bir su damlası gibi eriyip yok olup gider hadisleri var. Bunların hepsi oluşuyor ve neticede senin o kuantum beyin dediğimiz yapıdaki güç, kudret, açığa çıkan güç, kudrete göre ya oranın cehennem diye tanımlanan boyutundan aşıp geçip gidebiliyorsun veya mutlak olarak orada kalıyorsun. Dünyadayken henüz kendindeki o esma kuvvelerini harekete geçirip değerlendiremediğin için. Dolayısıyla cehennem boyutu var veya cennet boyutu var. Cennet boyutu hakkında da sayısız misaller, temsiller var. Fakat bunların hepsinin ayrı ayrı açıklamaları ve izahları var. Onlara girmeyelim. Konu çok dağılacak. Kur'an hak, Resulullah'ın bütün söyledikleri mutlak olarak doğru. Hepsi gerçek, hepsi yerlerince yaşayacağımız olaylar.